Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı part 4 ile devam ediyoruz. Bu bölümde tavşan ve baykuş figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar hemen tavşan figürümüze başlayalım. Ama öncelikle tavşanımızın kulağını yapalım. Bunun için arkadaşlar bakın 8 adet zincir çekeceğim. Şöyle bir adet kilit zinciri oluşturdum ve bunu 8 adet zincirime dahil etmiyorum. Şimdi arkadaşlar elinizin ayarından lütfen bir tık gevşek çekin bu zincirleri. Çünkü bu zincirlerin içerisine trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bakın. Zincirimizin düz yüzeyi burası. Zincirinizi ters çevirdiğiniz zaman bakın şöyle bir ince tığ alayım. Bakın şurada tek başına duran ipler var. Bu iplere çalışacağız arkadaşlar. Bakın şu tek başına duran iplere çalışacağız. Hemen bakın son zincirimi atlıyorum. Şu birinci zincirimi atlayıp hemen ikinci zincirimin şu şekilde önce bir zincirimi ters çevireyim. Bakın tersinde duran tek başına ipin içerisine girip bir adet ilmek alıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın tığımın üzerine ip alıyorum ve hemen bir sonraki boşluğa geçip şöyle düzgün geçiremedim arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Bir sonraki boşluğa geçip bakın 3 ilmeği tek seferde çekmek suretiyle tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki 5 zincirin, pardon özür diliyorum 4 zincirin her birine ikili trabzan yapacağız. Bakın tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen sıradaki boşluğa girip ikili trabzanımı şöyle baştan yapayım arkadaşlar. Düzgün yapamadım çünkü. Bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Bu birinci ikili trabzanım. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın ipimi aldım. Hemen iki seferde çekerek ikinci ikili trabzanımı yaptım. Hemen seri bir şekilde arkadaşlar devam edelim. Bakın bu bizim üçüncü ikili trabzanımız ve bu da bizim dördüncü ikili trabzanımız. Şimdi arkadaşlar son bir zincirimiz kaldı. Bu zincirimizin içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağız. 5 adet ikili trabzan yaparken arkadaşlar bakın bu arada örgümüzün yönü de bu tarafa dönmüş olacak. Çünkü artık bu örgümüzün az önce yaptığımız trabzanlarımızın karşısına hangi trabzandan yaptıysak o trabzandan yapacağız. Mesela ikili trabzan yaptıysak ikili trabzan yapacağız. Tekli trabzan yaptıysak tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen birlikte başlayalım. Hemen tığımın üzerine ip alıyorum. Bakın sıradaki boşluğun içerisine, zincirin içerisine giriyorum. Birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın üçüncü ikili trabzanım. Bakın bu 4. Bakın bu arada da örgümü çeviriyorum. Bu da artık benim 5. ikili trabzanım. Şimdi arkadaşlar bakın az önce her ne yaptıysak aynısını şimdi tam tersini yapacağız. Yani trabzanlarımızın karşısında şu şekilde de söyleyebiliriz. Trabzanlarımızın karşısında ne varsa o trabzanı yapacağız. Bakın burada bizim 4 tane yapmış olduğumuz ikili trabzan var. Şimdi bunların hemen karşısına, bakın bunların karşısında birer boşluk var. Bu boşlukların her birinin içerisine tek tek girip ikili trabzanların karşısına yine ikili trabzanlarımızı yapalım. Yaparken bakın arkadaşlar şu kısa ipimi de örgümle birlikte yürütüp gizliyorum. Bakın bu benim 3. ikili trabzanım. Hemen sırada ne var? Yine ikili trabzan var. 4. ikili trabzanımızı da yapalım. Şimdi arkadaşlar bir sonrakinde bakın şurada benim tekli trabzanım var. Hemen bunun karşısına yine bir tekli trabzan yapıyorum. Şöyle bir ipimi düzelteyim. Evet. Hemen tekli trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın arkadaşlar başlangıçta sık iğne ile başlamıştık. Hemen sık iğnemizi de yapalım. Sık iğnemizin karşısına yine bir sık iğne yapıyoruz. Bakın hemen şurada bir şöyle yine ince tığla göstereyim arkadaşlar size. Bakın hemen şurada bir tek başına duran ip var. Hemen bunun içerisine girip bir adet kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu ipin
şu tepe noktadaki ipin içerisine evet girip bakın bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından bir zincir çekerek bakın kulağımızı tamamlıyoruz. İpimizi artık kesebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet, bir son halini göstereyim size. Bakın tavşanımızın kulağı bu şekilde. Bundan bir adet daha yapıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın kulağın ikincisini de tamamladım. Hemen tavşanın başına geçelim. Bunun için bir sihirli halkamızı yapalım arkadaşlar. Ve sihirli halkamızın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın hemen bir iki adet zincirimizi çekelim. Şimdi 12 adet ikili trabzanımızı yapalım. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Sihirli halkamızın içerisine geçip bir adet ilmek alarak ilk iki ilmeği birlikte sonraki iki ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Toplamda 12 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bu 3 adet ikili trabzan oldu. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın 4, 5, 6, 7. İkinci sıraya başlayıp sizin yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. 7, bakın 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 12 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen sihirli halkamı daraltıyorum arkadaşlar iyice. Bakın ilk zincirimin tepe noktasına batıyorum. Buradan bir adet ilmek alıp kaydırıyorum ve bir adet zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu ipinizi de azıcık bir miktar yukarı çekin. Şöyle ince bir iple tığla yukarı çekeyim bunu arkadaşlar. Çünkü ikinci sırayı yaparken bu ipi yürütüp gizleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar ikinci sıraya geçtik. 12 adet ikili trabzanımız var. Şimdi 2 adet az önce bir zincir çekmiştik. Bir adet daha çekelim arkadaşlar. 2 adet zincirimiz olsun. Şimdi bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Sıradaki boşluğun içerisine hemen girip 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir sonrakinin içerisine girip yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her boşluğa 2 adet girerek sıra sonunda 24 adet ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Bunu tamamlayıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın ikinci sırayı da tamamladık. Bu sıranın sonunda 24 adet ikili trabzanımız oldu. Bakın sıra sonundayız. Hemen başlangıçtaki zincirin şu tepe noktasına bir girin, bir adet ilmek alın ve tığınızdaki ipten kaydırarak sıranızı birleştirin arkadaşlar. Şimdi bakın yine 2 adet bir zincirinizi çekin. Ardından arkadaşlar bakın tığınızın üzerine ip alarak sıradaki bakın bu kaydırma yaptığım benim zincirin tepe noktasıydı. Benim trabzanımın tepe noktası hemen yanında. Bakın hemen buraya batıyorum ve bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir adet ikili trabzan yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edin arkadaşlar. Bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde şimdi bizim 24 adet ikili trabzanımız vardı. Bu sıranın sonunda arkadaşlar 36 adet ikili trabzanımız olacak. Bu sırayı tamamlayıp geri gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar 3. sırayı da tamamladık. Hemen başlangıçtaki bakın şu zincirimizin tepe noktasına giriyoruz. Buradan bir adet ilmek alıp tığımızdaki ipten kaydırıyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonu birleştirmemizi de yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın kulağımızı birleştireceğiz. Bakın hemen sıradaki zincirin herhangi bir zincir çekmedim arkadaşlar. Bakın sıradaki boşluk burası. Hemen bu boşluğun bakın içerisine geçiyorum. Ardından bakın kulağımın sivri ucu burası ve yuvarlak ucu burası. Benim kaydırma yapmış olduğum nokta bakın arkadaşlar burasıydı. Ben pardon çok özür dilerim arkadaşlar. Bakın en son kaydırmamı burada yaptım. Burası benim şu yukarıdaki kısım benim aynı boşluğun içerisine
5 adet ikili trabzan yapmış olduğum bölüm. Bakın hemen şu köşenin kaydırma yapmış olduğum boşluğun içerisinden de tığımı geçiriyorum. Ardından bakın her ikisinin birden içinden ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, kulağın etrafı boyunca her boşluğa sadece bir kere batmak suretiyle sık iğne yapacağız. Sadece bir kere batıyorsunuz arkadaşlar, bakın. E, Bu şekilde şu köşelere de, pardon, kenara da tekli battığımız zaman bakın kulağımızda şu şekilde bir çukurlaşma olacak. Bakın hemen birlikte yapalım, en azından bir kulağımızı bir size göstermiş olayım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde her boşluğa bir adet ikili trabzan, çok özür dilerim. Her boşluğa bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın hemen evet, şuraya bir geçelim. Ardından şuraya geçelim. Şimdi geldik kulağımızın alt bölümüne. Bakın şurada da bir adet var mı? Evet. Buraya da bir. Hayır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın, benim kaydırma yapmış olduğum boşluk, bakın şurası. Aynı boşluğa yeniden giriyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde kulağı birleştiriyorum. Bakın kulağın boğumu da oluşmuş oldu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın, hemen bir sonraki boşluğa geçeceğim. Arka arkaya 5 tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet kaydırma yapıyorum. Bu bir. Hemen sıradakine geçiyorum. 2. Bakın üçüncü, dördüncü ve 5. kaydırma. 5 adet kaydırma yaptık. Şimdi arkadaşlar diğer kulağımızı yine alıyoruz. Bakın yalnız kulağınızı yüze, yuvarlak daire şeklindeki motife montelerken bakın lütfen kulağın düz yüzeyinin, örgünün düz yüzeyinin size baktığından emin olun. Bu taraf örgümüzün ters yüzeyi. Şimdi bakın benim aynı boşluğun içerisine 5 adet ikili trabzan yaptığım yer burası. Demek ki bu yukarıda kalacak. Ben birleştirmeyi buradan yapacağım. Bakın hemen sıradaki boşluğun içerisine tığımı geçirdim. Ardından en son bakın kaydırma yapmış olduğum boşluk vardı. Hemen o boşluğun içerisinden de tığımı geçirdim ve ikisinin birden içinden bir adet ip aldım arkadaşlar. Tığımla bekleyen ipten bunu kaydırdım. Şimdi yine arkadaşlar her boşluğa birer adet sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın hepsine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şimdi en son arkadaşlar bakın tüm sırayı tamamlayın. En son burada nasıl yaptıysak sonuncu sık iğnenizi de yapın. Sonuncu sık iğnenizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın buradaki ilk başlangıçta kaydırma yapmış olduğumuz boşluk vardı. O boşluğa girerek bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından ipinizi... Şimdi arkadaşlar tavşan figürünün hemen burnuna başlayalım. Bunun için bakın siyah ipimi alıyorum. Şu şekilde bir sihirli halkamı oluşturayım. Hemen bakın bir adet zincir çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 2 adet zincirle başlamamız gerekiyor. Bakın bir adet zincirimi çektim. Hemen bir adet daha çekerek zincir sayımı 2'ye çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Sihirli halkamın içerisine girip bir adet yine ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 adet ilmeği tek seferde çekerek tekli trabzanımı yapıyorum. Ardından bir tane daha yapıyorum arkadaşlar aynısından. Bakın tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu defa sihirli halkamın içerisine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar hemen bir adet zincir çekip bunu burada kilitleyelim. İpimizi bayağı bir uzun tutalım arkadaşlar. Olabildiğince uzun tutun ipinizi. Bakın şöyle, bu miktar tahminimce bizim için yeterlidir. Bakın arkadaşlar, sihirli halkanızı öncelikle şu ilmeği bir çıkaralım arkadaşlar. Bakın ilmeğimizi çıkardık. Sihirli halkanızı iyice şu şekilde bir daraltın. İyice daralsın arkadaşlar. Daraltabildiğiniz kadar daraltın. Ardından şu iki ipinizi yine elimi kaydırmaya başladım. Şöyle şu tarafa alayım arkadaşlar.
şu iki ipimizi şöyle birbirine bir bağlayalım ki çözülmesin. Ardından arkadaşlar şu kısa ipinizi kesin ve çıkarın. Şimdi iğnemize geçeceğiz arkadaşlar. Hemen bakın bu uzunca bıraktığımız ipi şu şekilde iğnemizin içerisinden bir geçirelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Tavşanımızın bakın şurada yüzünü yaparken bakın şurada sihirli halkamızın şu ortada duran bir boşluğu var. Hemen bu boşluğa burnumuzu şu şekilde yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle bir batıyorum. Bakın. Arka tarafa da çıkarabilirsiniz ipinizi arkadaşlar. Arkada görünmesinde herhangi bir sakınca yok. Çünkü zaten motife dikileceği için görünmeyecek. Bakın şöyle batçık da yapabilirsiniz. Hatta batçık yapalım. Arkadan görünsün. Sıkıntı değil yani bizim için. Şöyle güzel burnumuzu bir yerleştirelim. Bakın şu şekilde burnu bir güzelce dikelim. Evet. Bir kere de buradan geçireyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu burnun şu tam altındaki orta noktadan bir çıkacağım. Ağzı yapacağız çünkü arkadaşlar. Bakın. Tam bu noktadan çıktım. Ve bakın tam şu nokta benim için iyidir. Bakın hemen son yapmış olduğum trabzan sırasının hemen önündeki şu boşluklardan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın hemen şuraya getirelim. İğnemizi bir geçirelim. Tavşanımızın ağzını yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir miktar ileri gidip ipimi şöyle ileri bir noktadan çıkarıyorum. Ardından bakın aynı noktaya geri dönüyorum. Bu defa tam tersi yönde. Bakın şu şekilde tam tersi yönde iğnemi çıkarıyorum. Yine aynı noktaya geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar ağzı bu şekilde yaptık. Hatta biraz kalınlaştıralım ipimizi. Bakın üzerlerinden bir tur daha geçiyorum aynı şekilde. Çok ince kalmasın. Diğer tarafa da yapalım aynı şekilde. Bakın. Evet. Şimdi şu noktadan, burnun alt noktasından tekrar çıkalım arkadaşlar. Tekrar bir aşağıya doğru alalım. Burayı da bir kalınlaştırmış olalım. Bakın tavşanımızın ağzı ve burnu bu şekilde. Şimdi isterseniz ipinizi hiç koparmayın arkadaşlar. Bakın şu şekilde biraz yürütün. Ön tarafa çıkmasın ama buna çok dikkat edin. Bakalım şöyle örneğimizi bozmadan biraz ipimizi yürütelim. Gözü tam şu noktaya yapabiliriz bence. Evet şu noktaya, şu noktalara yapabiliriz gözümüzü. Şöyle şuraya kadar biraz yürütelim. Bakalım ön taraftan da çıkmamış olalım. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Göz için dediğim gibi şu nokta benim için. Tekrar bakayım arkadaşlar göz için. Evet. Şöyle evet şu nokta benim için iyi. Şurası. Bakın iğnemi çıkardım. Şimdi tam giriş yapmıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir giriş yapın. Bir gir çık yapın yani arkadaşlar. Küçük bir göz yapacağız. İpim tek kat bu arada arkadaşlar. Bakın tam çekmeyin ipinizi. İyice küçüldüğünde şöyle iki tur çevirin.
Hatta bir tane daha belki bir çevirebiliriz aslında. Çünkü tek kat olduğu için ipimiz çok kalın değil. Bakın şöyle bir çekelim. Evet. Bakın bu birinci gözümüz arkadaşlar. İyice sıkalım bunu. Evet. Şimdi tekrar bir giriş yapalım. Şimdi yine ipimizi yürütelim. Şöyle şu noktaya kadar yürütelim arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya kadar. İsterseniz yürütebilirsiniz, isterseniz direkt götürebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sadece arka tarafa, pardon, tavşanınızın ön tarafına çıkmamasına lütfen çok dikkat edin. Çünkü siyah ip kendini çok belli eder. Bakın evet, yeterli. Bakın hemen çıkış yapacağımız nokta neresiydi? Şurasıydı. Hemen şuradan bir çıkış yapalım. Böyle şurası bence bizim için makul. Bakın yine şu aşağı noktadan şu şekilde geçiriyorum ipimi, pardon, iğnemi. Yine tam çekmeyeceğim arkadaşlar. Böyle azıcık bir miktar kala yine iğnemi şöyle bir iki tur çevireyim. İyi yapamadım. Şöyle bir miktar. Evet. Bakın. Şöyle bir çevirelim. Diğerinde 3 kere çevirmiştik. Bunu da yine bir kere daha çevirelim. Evet. Bakın. Şu şekilde diğer gözümüzü de yapmış olduk. Hemen yine arka noktadan çıkın arkadaşlar. Ardından bakın şöyle ufak bir düğüm atarak ipimizi keseceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, bakın tavşanımızın yüzü hazır. Şimdi tavşanımızın papyonuna geçelim. Şimdi arkadaşlar tavşanın papyonuyla devam edelim. Şimdi bizim çocukluğumuzda Alice Harikalar Diyarı vardı. Öyle bir çizgi film vardı. Orada bir sihirli tavşan vardı ve hep kırmızı papyon takardı. Dolayısıyla ben kırmızı papyon takacağım. Şimdi bunun için arkadaşlar bir sihirli halkamızı yapalım öncelikle. Bakın sihirli halkamızı yaptık. Şimdi 5 adet zincir çekeceğiz ama bakın başlangıçta 1 adet zincir çektim. Hemen 4 adet daha çekerek bu zincir sayımı 5'e tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Bunun için ipinizi tığınıza 2 kere dolayın. Ardından sihirli halkanızın içerisine girerek öncelikle ilk 2 ilmeği, ardından sonraki 2 ilmeği, ardından son kalan 2 ilmeği çekerek bakın üçlü trabzanınızı yapın. 2 tane daha arkadaşlar üçlü trabzan yapalım hemen. Bakın bu ikinci üçlü trabzanım ve bu benim üçüncü üçlü trabzanım. Şimdi arkadaşlar yeniden 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Sihirli halkamıza girelim. Bir adet ilmek alalım ve tığımızdaki ipten kaydıralım. Bakın arkadaşlar bu bizim papyonumuzun bir tarafı. Şöyle bir sihirli halkayı biraz daraltmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını tekrar yapacağım. Tam karşısına denk gelecek şekilde. Ne yapıyorum? Hemen 5 adet zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ardından arkadaşlar bakın 3 adet üçlü trabzan yapacağım. Bakın bu benim birinci üçlü trabzanım. Hemen ikinciyi yapmak istiyorum. Bakın ikinci üçlü trabzanım. Yine tığımın üzerine 2 adet ilmek dolayıp üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yeniden 5 adet zincir çekin. Bakın 1, 2, 3, 4, 5.
Sihirli halkama giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın muhakkak bir adet zincirinizi çekin. Ardından şu ipinizi bayağı bir uzun tutun arkadaşlar. Çünkü bu ip ile motifimize dikeceğiz daha sonra. Şöyle bir alalım. Şimdi bakın arkadaşlar. İpinizi bir çekin çıkarın öncelikle. Ardından bakın sihirli halkanızı olabildiğince daraltın. Yalnız daraltmayı yaparken şu yapmış olduğumuz trabzanların karşılıklı gelmesine lütfen çok dikkat edin. İyice çekin arkadaşlar sihirli halkanızı, iyice daralsın. Ardından bakın sihirli halkanızın ipiyle bu kesmiş olduğumuz ipimizi şöyle bir güzel birbirine bir bağlayalım. Sıkıca bir bağlayın arkadaşlar. Ardından bakın uzun olan ipinizi elinizde de muhakkak şekil verin. Bakın papyonunuzun tam ortasına güzelce sıkarken ama şeklinin bozulmamasına lütfen çok dikkat edin. Şöyle birkaç tur çevirin arkadaşlar. Güzelce tam böyle papyon kelebek şeklini alsın. Ardından arkadaşlar bakın şöyle bir düğüm atın yine. Ardından papyonumuzu tamamlamış olacağız. Bakın hemen güzel bir şöyle bozmadan şeklini düğümümüzü atalım. Bakın arkadaşlar tavşanımızın papyonu da bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar havucumuzu da yapalım. Ardından tavşan figürümüzü bitirelim. Şimdi bunun için çok sıkı olmayan 10 adet zincir çekeceğiz. Bakın arkadaşlar hemen bir adet zincir çekiyorum. Bunu kilit zinciri olarak kullanacağımdan çekeceğim 10 adet zincire dahil etmiyorum. Bakın şimdi saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar bakın tığınızın üzerine şöyle ipimi biraz rahatlatayım arkadaşlar. Bakın tığınızın üzerine ipinizi 2 defa dolayın. Ardından bakın 1, 2, 3, 4, 5. zincirinizin içerisine girin. 5. zincirinizin içerisine girin. Büyük bir üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek üçlü trabzanınızı yapın. Ardından bakın arkadaşlar yine bir sonraki zincire yine üçlü trabzan yapacağız ama bu defa tığımızı bir kere dolayarak yapacağız. Çünkü daha küçük bir üçlü trabzan elde etmemiz gerekiyor. Bakın sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bu defa İlk etapta sadece ilk ilmeği çekiyorum. Ardından sonraki 2 ilmeği, ardından son kalan 2 ilmeği de çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın hemen tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki zincirin içerisine girerek bu defa ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bakın gittikçe trabzanlarımın boyunu küçültüyorum. Büyük 3 ile başladım. Normal küçük bir 3 yaptım, 2 yaptım. Bakın şimdi tekli trabzan yapacağım. 3 ilmeği bakın tek seferde çekerek tekli trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar sonraki boşluğa giriyorum. Bakın herhangi bir ip almadım. Sonraki boşluğa giriyorum. Bu defa bir sık iğne yapıyorum. Ve son kalan boşluğa girerek bu defa bir kaydırma yaparak havucumu tamamlıyorum. Hemen bir adet zincirinizi çekin arkadaşlar. Ardından ipinizi kesin. Bakın. Havucumuz bu şekilde oldu. Şimdi hemen havucumuzun yaprağını yapmaya geçelim arkadaşlar. Bunun için yeşil ipimize geçiyoruz. Şimdi bakın. Havucumun sivri ucuna değil şu geniş ucuna giriyorum arkadaşlar. Geniş ucunun şu orta noktasına bir tığınızı geçirin. Buradan bir adet ilmek alın. Ardından arkadaşlar 4 adet zincirinizi çekin. Bakın. Şöyle sanırım bir öncekine mi girsem acaba? Yok, yerim iyiymiş. Bakın hemen buraya bir adet girip bir adet ilmek alıyorum. Ardından bakın 1, 2, 3, 4 adet zincirimi çektim ve aynı boşluğa yeniden giriyorum. Şöyle ipimi de gizleyeyim. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen
ilmekten kaydırıyorum. Hemen 4 adet daha zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı işlemi 2 kere daha tekrar edeceğiz. Bakın aynı boşluğa yeniden girdim ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Yeniden 4 adet zincir çekiyorum arkadaşlar ve 3. ve son defa aynı boşluğa tekrardan giriyorum. İlmek alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırıp bir adet zincir çekerek bakın şöyle biraz daha uzatayım arkadaşlar. İpimi kesiyorum. İyice burayı sıkın arkadaşlar. Bakın havucumuz da bu şekilde. Tabii ki bu ipleri gizleyeceğiz biz daha sonra. Bakın arkadaşlar bu da havucumuz ve şöyle tavşanımızın son halini bir göstereyim size. Evet, tavşan figürümüz de bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar bakın hemen baykuş motifimize geçelim. Yalnız bu daire şeklinin yapılışını size tekrardan anlatmayacağım. Çünkü daha önce hem kedi motifinde hem ahtapot motifinde aynısını yaptık. Sadece bir özet geçeceğim size. Bakın arkadaşlar sihirli halkamı yapıp sihirli halkamın içerisine 15 adet ikili trabzan yaptım birinci sırada. İkinci sırada arkadaşlar bu 15 adet olan ikili trabzanın her birinin tepe noktasına 2 adet ikili trabzan yaparak bu sırayı 30 adet ikili trabzan olarak tamamladım. Ardından 3. sıraya geçtim arkadaşlar. Bakın 3. sırada tekle başladım. Ardından bir sonraki boşluğa çift girdim. Yine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrakine yine bir adet ikili trabzan, ondan sonrakine yine 2 adet ikili trabzan yaparak sırayı bu şekilde tamamladım. Bu sıranın sonunda 45 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi bakın arkadaşlar sıram bitti. Hemen başlangıçtaki sık iğnemin, pardon özür dilerim, ikili trabzanımın tepe noktasına girip bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen baykuşumuzun kulaklarına başlayalım. Bunun için bakın arkadaşlar hemen sıradaki bakın ikili trabzanın tepe noktasına giriyorum. Şöyle yine elimi kaydırmışım. Bakın hemen sıradaki trabzanın tepe noktasına girdim. Bir adet ilmek aldım ve bir adet sık iğne yaptım. Ardından tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Bir sonraki boşluğa girerek bakın tekli trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın üzerine yeniden ip alarak aynı boşluğa giriyorum. Bu defa ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa gireceğim arkadaşlar ama öncesinde bakın tığımın üzerine ipimi 2 kere doladım. Bir sonraki boşluğa girerek bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir adet zincir çekiyorum. Yine 2 adet ip doluyorum tığımın üzerine. Aynı boşluğa yeniden bakın üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın bir sonraki boşluğa geçelim. Hemen buraya ikili trabzanımızı yapalım. Aynı boşluğun içerisine bu defa bir adet tekli trabzan yapalım. Sonraki boşluğa geçelim arkadaşlar. Bir adet sık iğne yapalım. Ve bakın kulağımızı bu şekilde tamamlayalım. Ardından arkadaşlar bakın 3 adet kaydırma yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Bakın 3 adet kaydırmamızı yaptık. Şimdi bu kulakta ne yaptıysak burada da yine aynısını yapacağız. Bakın hemen sonraki boşluğa geçtim. Bir adet sık iğne yaptım. Tığımın üzerine ip aldım. Yine bir sonraki boşluğa geçtim. Bu defa tekli trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa bu defa ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçeceğim arkadaşlar. Öncesinde tığımın üzerine 2 defa ipimi doladım. Bakın bir sonraki boşluğa bu defa üçlü trabzanımı yapıyorum. İlmekleri ikişer ikişer çekerek bir adet zincir çekiyorum. Ardından bakın tığımın üzerine yeniden 2 defa ip doladım. Aynı boşluğa bir adet daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımın üzerine bu defa tek bir dolama yapıyorum. Sonraki boşluğa geçip bir adet ikili trabzan ve yine tığımın üzerine ip alarak aynı boşluğa bu defa tekli trabzan yapıyorum.
Sırada arkadaşlar bir sonraki boşluğa bir adet sık iğne ve son boşluğa girip bir adet kaydırma yaparak hemen bir adet zincirinizi çekin. Ardından ipinizi kesin. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben baykuşun gözlerini yaptım. Çünkü daha önce kedi motifinde yapmış olduğumuz aynı teknikle yaptık arkadaşlar bu gözü. Şimdi sihirli halka yapın. Sihirli halkanın içerisine 10 adet ikili trabzan yapın. Tamamladıktan sonra sihirli halkanızı sıkıştırarak, iyice sıkarak ilmek kaydırma yöntemiyle sıranızı birleştirin. Şimdi beyaz bölümü bu şekilde yaptık. Siyah için ise arkadaşlar daha önce yine kedi karakterinde, kedi motifinde aynısını yapmıştık. Bu düğüm tekniği arkadaşlar. Aynı şekilde gözleri yapacaksınız. Sadece şöyle bir durum var arkadaşlar. Baykuş karakterini yaparken, baykuş motifini yaparken bakın baykuşun gözleri şöyle bir tık şehla duruyor. Bu şekilde yaparsanız aslına daha çok benzer. Şimdi hemen sizinle bir baykuşumuzun burnunu yapalım. Şimdi bunun için arkadaşlar 5 adet zincir çekelim. Bakın hemen bir adet şöyle elimi kaydırdım yine bakın bir adet zincir çekiyorum ve bunu kilit zinciri olarak kullanıyorum. Ardından arkadaşlar saymaya başlayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ardından bakın arkadaşlar birinci değil ikinci zincirimin içerisine giriyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Bir adet tekli trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine yeniden ip aldım ve sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Bakın bir adet ikili trabzan yaptım. Ve yine tığımın üzerine ip alarak hatta 2 kere dolayalım arkadaşlar. Tığımızın üzerine 2 defa ip aldık ve son zincirimizin içerisine girerek bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın şu şekilde bir gaga yapalım. Hemen bir zincir çekerek şöyle bir miktar çok uzun tutmamıza gerek yok arkadaşlar. Aslında şurada bizim sarı ipimiz var. Şöyle keselim yeterli. Şimdi bakın gagayı dikmeden önce şu pençeyi göstereceğim size. Bakın pençenin birini ben yaptım. Bu arada arkadaşlar kameramı biraz küçülteyim. Evet. Şimdi bakın pençenin birini ben yaptım. Hemen ikinciyi birlikte yapalım. Bakın ipimi düğüm yapmıştım zaten. Bakın uygun gördüğüm ben genellikle şu gözün siyahının hizasını alıyorum. Bakın şuradan bir noktadan ipinizi çıkarın. Ardından çapraz gelecek şekilde bakın şu en alttaki sıraya şu şekilde batın. Ardından arkadaşlar bakın şuradan bir noktadan çıkacağız. Bakın şuradan ipinizi çıkarın. Yalnız şöyle içinden geçeyim ki arkadaşlar ipim yer değiştirmesin. Bakın yine aynı ilk başladığım noktaya geri dönüyorum. Yalnız arkadaşlar çok ince olmasın diye bir tur daha gideceğim. Bakın hemen şuradan çıkayım. Şuraya geri döneyim. Ardından buraya gelelim. Evet. Baykuşumuzun bakın pençeleri de bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar hemen şu gagayı bir monte edelim. Ama önce şu ipleri şöyle bir içeri doğru çekerek öncelikle bir gizlemek istiyorum. Bakın şöyle bir çekelim. Şöyle bir miktar daha arkadaşlar. Hatta şu bağlayalım arkadaşlar birbirine ardından keselim. Kameradan kaymıyorum değil mi? Şöyle biraz düzelteyim. Evet bakın. Şöyle bir düğüm daha atayım. Ardından bu ipleri bir keseyim arkadaşlar.
Evet, şunu da kestik mi artık gagamızı da bir dikebiliriz. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Gagamın şekli bu. Bunu şu şekilde sivri ucu aşağıya gelecek şekilde bakın şuraya dikeceğim. Zaten hali hazırda sarı ipim var arkadaşlar. Şöyle direkt de atlatabilirsiniz. Şöyle yürütebilirsiniz. Ancak yürütecekseniz şayet ipinizin ön taraftan görünmemesine lütfen dikkat edin. Bakın gagamın ucuna geldim. Hemen bakın şuraya batıyorum. Batçık yapın arkadaşlar. Çünkü arka taraf zaten görünmeyecek. Şöyle kameranın dışına çıkmayayım. Arka taraf zaten görünmeyecek. Dikin arkadaşlar. Bildiğiniz. Bakın şu şekilde hemen hızlı hızlı dikelim. Şu kulağındaki süsleri yapalım birlikte. Ben bir tanesini yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. Tercih size kalmış. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben baykuşumun rengiyle gaganın rengini kullanmayı tercih ettim. Bakın şunu da geçirdik mi tamamdır. Hemen arkada ipimizi gizleyip bir düğüm atıp öncelikle bakın şu şekilde bir düğüm atalım. Ardından ipimizi şöyle bir miktar bırakıp keselim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu kulaktaki püsküller için ben şöyle her renkten üçer adet bakın şu şekilde 15 santimlik ipler kestim. Bakın kulağın şöyle kalın bir tığ alayım. Kulağın şurada geniş bir boşluğu var. Bakın bunun içerisinden bakın tersten geçirdim yalnız. Çünkü bakın şu tarafın görüntüsüyle bakın bu tarafın görüntüsü bir değil. Bu görüntüyü ancak tığınızı tersten geçirirseniz elde edebilirsiniz. İplerim düzgün duruyor mu uçuca? Hayır, onları bir düzelteyim arkadaşlar. Şimdi 15 santimi uzun bulabilirsiniz ama daha kısa olduğu zaman arkadaşlar şu içinden geçirmekte zorlanabilirsiniz. Siz bir 15 santim kadar kesin bu iplerinizin uzunluğunu şayet yapmayı düşünüyorsanız. Dilerseniz ardından kısaltırsınız. Çünkü aksi halde bakın zorlanabilirsiniz. İpimizi bakın buradan geçirdik. Şimdi bakın burada bir ilmeğimiz oluştu bizim. Şimdi bu ipleri ben yine tığla alacağım. Bakın şöyle bu ilmeğin içerisinden şöyle bir atlatın. Ardından arkadaşlar sıkın. Bakın bu süsleri de bu şekilde elde ediyoruz. Dilerseniz tabii ki kısaltabilirsiniz. Ama ilk etapta uzun tutmanızı yani ipinizi ilk kestiğiniz aşamada uzun tutmanızı ben size tavsiye ederim. Çünkü bakın hem en azından boylarını ayarlayabilirsiniz. Mesela ben bunları şimdi buradan keseceğim. Şöyle bir keseyim mesela. Bunu da bununla orantılayacağım şimdi. Bakın arkadaşlar baykuş figürümüz de bu şekildeydi.